Dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık ve iç dolgulu çok güzel bir anne kurabiyesi tarifi hazırladım sizlere. Hem de katı yağ kullanmayacağız. Sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Hamurumuz için gerekli olan malzemeler uygun bir yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt ve 1 çay kaşığı karbonatı yoğurdun üzerine alıp önce bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Şimdi de içerisine 2 çay kaşığı tarçın ekliyorum. Tarçın miktarını damak tadınıza göre azaltıp arttırabilirsiniz. Tarçın ekledikten sonra tekrardan karıştırdım. Şimdi de un ve kabartma tozu ekleyeceğim. Dilerseniz tarçını eklediğimiz aşamada limon kabuğu rendesi ya da portakal kabuğu rendesi de ekleyebilirsiniz. İlk etapta 3 su bardağı unu ve 1 paket kabartma tozunu ekleyip kaşıkla hamuru yoğuruyorum, toparlıyorum. Hiç elimizi değdirmeden kaşıkla hamurumuzu yoğuracağız. İlk etapta 3 su bardağı un ekledim. Onu güzelce yedirdim. Daha sonra son kalan bardağı da azar azar un ilavesi yapıp hamuru toparladım. Un miktarı her zaman farklılık gösterebilir. Ben zaten sizlere hamurun kıvamını göstereceğim. 1 yemek kaşığı eksik, 1 yemek kaşığı fazla gelebilir. Sizler kıvamına bakarak hamurunuzu ayarlayabilirsiniz. Hamuru kaşıkla toparladım. Şimdi hemen sizlere kıvamını göstereceğim. Dediğim gibi toplamda 4 su bardağı un kullandım. Bu arada kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü de 200 mililitre. Hamurumuzun kıvamı da bu şekilde yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur olmalı. Bu hamurlar genelde elimizde yoğrulduğu zaman ele yapışan bir yapıda olurlar. O yüzden kaşıkla hızlıca toparladık. Hiç elimizi değdirmedik. Şimdi hamurun 1/4'ini başka bir kabın içerisine alıp üzerine 4 adet hurma, 2 adet incir ve 1 avuç da kuru üzümü, hurma ve inciri küp küp doğradım. 1 avuç üzümü de ekleyip üzerine 3 yemek kaşığı kadar çekilmiş ceviz ekledim. Burada kuru meyveler, kuru yemişler tamamen sizin tercihinize bağlı. İstediğiniz meyveyi ya da kuru yemişi ekleyebilirsiniz. Meyveleri ve cevizi ekledikten sonra güzelce yoğurup toparladım. İç dolgumuz da hazır. İç dolgumuzu bu şekilde hazırlayacağız. Böyle yaptığımız zaman içine eklemiş olduğumuz kuru meyveler yanmıyor ve çok güzel oluyor. Her iki hamurumuz da hazır. Şimdi sade olan hamurdan bir parça alıyorum. Şöyle cevizden biraz daha büyük ve meyveli olan hamurdan da cevizden daha küçük olacak şekilde bir parça alıp elimde yuvarlıyorum. Ve sade olan hamuru biraz elimle açtıktan sonra meyveli hamuru içine alıyorum. Kapatıp elimde yuvarlıyorum ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine diziyorum. Tüm hamur bitene kadar aynı şekilde hazırladım. Bu ölçülerden toplamda 19 tane kurabiye oldu. Kurabiyelerin büyüklüğü ya da küçüklüğü tamamen sizin tercihinize bağlı. Bu arada dilerseniz her iki hamuru da eşit bir şekilde bölüştürüp yuvarlayın. Daha sonra iç içe alıp tepsiye dizebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu arada hamurların yoğurma işlemi bittikten sonra yani şekil vermeden hemen önce fırını da açıyorum. 180 derece fansız alt üst ayarda fırını açtım. Fırın ısınıyor. Tüm kurabiyelerimi aynı şekilde hazırlayıp tepsiye dizdikten sonra bu arada tepsiye aralıklı bir şekilde dizelim. Üzerine yumurta sarısı ve toz şeker serpiştiriyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine toz şekeri serpiştirip önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirdim. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Ve anne kurabiyelerimiz servise hazır. Resmen kurabiyeler boyut atladı diyebilirim. Lezzeti efsane. Bu arada soğuduktan sonra tadına bakın. Fırından çıkarır çıkarmaz biraz yumuşak olur. Biraz bekledikten sonra tam kıvamına geliyor. Hemen sizlere yakından da iç dokusunu göstermek istiyorum. İçindeki meyveler yanmadan, kurumadan çok güzel bir şekilde duruyor. Aynı zamanda içi çok güzel bir şekilde pişmiş. Mutlaka deneyin diyorum. Yorumlarınızı da merakla bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.